Taliban, Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Deobandi İslami Hareket ve askeri birliktir. Kendilerine Afganistan İslam Emirliği demekte olup ülke içinde bir savaş sürdürmüştür. İslam şeriatını yayma amacıyla Molla Muhammed Ömer tarafından 1994 yılında kurulan Taliban'ın 2016'dan beri lideri Mevlevi Beytullah Ahundzade'dir. Taliban, heroin gibi narkotiklerin ticaretinin yanı sıra haraç toplama, fidye ve alıkoyma gibi aktiviteleri finanse etmektedir. Ayrıca 2010'ların ortalarında önceki hükümetin yönetiminde yasa dışı olan madencilik sektörünün kontrolünü ele geçirmiştir. Taliban, 1996'dan 2001'e kadar Afganistan'ın kabaca 3'üne hükmetmiş ve kendilerine göre yorumladıkları şeriatı uygulamışlardır. 1994 yılında Afgan İç Savaşı'nın önde gelen gruplarından biri olarak ortaya çıkan Taliban, büyük ölçüde Afganistan'ın doğu ve güneyindeki Peştun bölgelerindeki geleneksel medreselerde eğitim görmüş ve Sovyet-Afgan Savaşı'nda savaşmış öğrencilerden oluşmaktaydı. Muhammed Ömer'in önderliğindeki hareketin üyeleri, mücahit liderlerinden aldıkları güçle Afganistan'ın çoğu bölgesine yayılmaya başlayarak 1996'da totaliter Afganistan İslam Emirliği'ni kurdular ve böylelikle Afganistan'ın başkentini Kandahar'a transfer ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül 2001 saldırılarından önceki yıllarda El-Kaide için güvenli bir sığınak sağladı. Bu, El-Kaide'ye teröristleri özgürce toplayabileceği, eğitebileceği ve diğer ülkelere konuşlandırabileceği bir üs verdi. El-Kaide'nin kurucusu Usame Bin Laden'in Mayıs 2011'deki ölümünden bu yana Afganistan-Pakistan bölgesindeki tartışmasız en önemli gelişme olarak Temmuz 2015'te Münzevi lideri Molla Ömer'in 2013'te öldüğünü açıkladı. Molla Muhammed Ömer, Taliban yönetimi sırasında Afganistan'ın başkanı olan ve Bin Laden'in büyük bir destekçisi olan Adalet İçin Ödül Programı aracılığıyla ABD hükümeti tarafından aranıyordu. Ömer'in ikinci komutanı olan Molla Ahtar Muhammed Mansur, Ağustos 2015'in başlarında yeni Taliban lideri olarak seçildi. Mansur, Molla Muhammed Ömer'in liderliği zamanı grubun ikinci yöneticisiydi. Molla Akhtar, Mayıs 2016'da Pakistan'daki bir ABD hava saldırısında öldürülünceye kadar kısa bir süre onun yerine gelerek halefi olarak görev yaptı. Hibatullah Ahundzade o ayın sonunda liderliği aldı. Selefleri gibi nispeten yalnız kalarak askeri operasyonları yönetmede asgari bir rol oynuyor gibi görünmeye başladı. Bu arada Taliban'ın uyguladığı baskı ve Afganistan'ın merkezi hükümetinin ülke genelinde kontrol uygulayamaması sonucunda merkezi hükümet Taliban ile uzlaşma aramaya başladı. Baskı altındaki yetkililer, Karzai ve başta Baradar olmak üzere Taliban liderleriyle gayri resmi bir şekilde bir araya geldi ve ilk resmi toplantı Eşref Gani başkanlığında gerçekleşti. Ancak merkezi hükümeti gayrimeşru olarak görmeye devam ettiği için onu kuran yabancı güç olan Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yapmayı istedi. Taliban ve ABD, her iki tarafta diplomatik ilişkiye sahip tek ülkeler olan Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardımıyla 2018'de görüşmelere başladı. ABD, Taliban ve merkezi hükümeti uzlaştırmaya çalışsa da tartışmalar ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine odaklandı. Sonunda 2019'da merkezi hükümetle görüşmeler yapıldı ve Temmuz ayında gelecekteki müzakereler için genel ilkeler üzerinde bir anlaşmaya varıldı. Ancak temsilcileri önce ABD ile bir anlaşmaya varmaya odaklanmaya devam etti. Bildirildiğine göre Eylül ayında prensipte anlaşmaya vardılar. Ancak Taliban'ın ABD servis üyesini öldürdüğü bir saldırının ardından tartışmalar kesintiye uğradı. ABD ile Şubat 2020'nin sonlarında bir anlaşma imzalandı. 14 aylık bir süre boyunca ABD birliklerinin tamamen geri çekilmesi karşılığında ABD güçlerine yönelik saldırılarına son vermeyi ve Irak'taki İslam Devleti El-Kaide'yi önlemeyi kabul etti. Anlaşma ayrıca merkezi hükümette 10 gün içinde müzakerelere başlama anlaşmasını da içeriyordu. Ancak merkezi hükümetin ABD tarafından Taliban'a vaat edilen bir mahkum takasını gerçekleştirme konusundaki isteksizliği nedeniyle müzakereler Eylül ayına ertelendi. 2021 yılına kadar süren müzakereler sırasında çok az ilerleme kaydedildi. Görünüşe göre hem yurt içinde hem de uluslararası alanda meşruiyet kazanmaya istekliyken, birçok gözlemci Taliban'ın daha önce yürüttüğünden daha esnek ve uzlaştırıcı bir rejim görmeyi umuyordu.
Bununla birlikte ilk belirtiler değişim için çok az kararlılık göstermeye başlamıştı. Eylül ayında geçiş hükümetini aşırılık yanlılarıyla doldurarak ortaokulları yalnızca erkekler için yeniden açtı ve bilindiği acımasız cezaları yeniden başlattı. Bununla birlikte yıllardır merkezi olmayan bir komuta yapısı altında faaliyet gösteren örgüt genelinde birleşik bir otorite uygulamak için mücadele başlattı. Son olarak Taliban, politikaların evrensel olarak uygulanmasını ve yerel güçleri sorumlu tutması sonucunda, bu da Taliban'ın halka açık açıklamaları ile sahadaki eylemleri arasında keskin çelişkilere yol açmasına sebep olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup, videoları izledikten sonra beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim sesini açmayı unutmayın.